Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık her zaman olduğu gibi. Bugün erkeklerde kısırlığı konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına her zaman olduğu gibi sağlık konuşuyoruz. İç hastalıkları ve fitoterapi uzmanı, uzman doktor Ertan Cevizci şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. Merhaba. İyi sabahlar olsun. Sağ olun cümlemize, hepimize. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Evet. Bugün erkeklerde kısırlığı konuşacağız. Eskiden hep böyle kadınlarda kısırlık konuşulurdu ve yani kısır olan tarafın kadın olduğu her zaman böyle değil mi? Konuşulurdu, bilinirdi. Şimdi biraz ibre sanki tersine döndü gibi hocam. Evet, şimdi bu bizim herhalde toplum yapımızla alakalı. Yine de hala ülkemizin bazı bölgelerinde yine hep suçlu kadın olarak düşünülüyor. Esasında burada suçsuz diye bir şey yok değil mi hocam? Evet, hayır yok ama... Rahat hissetsinler evet, ama evet haklısınız öyle yani, bilinirdi hep. Ailelerin Suçlanırdı. yaklaşımı suçlanırdı. Hatta bu sebeple aile bütünlüğünü bozacak farklı yaklaşımlar olurdu, ayrılmalar oluyor. Boşanmalar. İkinci eşle evlenmeler meydana geliyordu. Bu tabii ki hep yani erkeğin bir sıkıntısının olmadığını düşünen bir düşünce yapısından kaynaklanıyor. Ama şimdi biz gördük ki işin gerçeği öyle değil. Yani bir kere son yıllarda inanılmaz bir artış gösterdi. 10 tane evlilikten neredeyse 2 tanesi, 3 tanesinde biz kısırlık vakalarını görmeye başladık. Tabii bunun sebeplerini birazdan sizlerle de paylaşacağız. Çok farklı nedenlerden dolayı görülme sıklığı da gittikçe artmaya başladı. Araştırıldığında da yani kadın ve erkeğin sorunları masaya yatırıldığında sanki yarı yarıya gibi, yani kadın sebepleriyle erkek sebepleri yarı yarıya, ama benim pratikte gördüğüm, bizlerle görüşen, yanımıza gelen, görüntülü olarak görüştüğümüz danışanlarımızda erkek kısmını sizin de söylediğiniz gibi ben biraz daha fazla görüyorum. Yani böyle %60'a 40 gibi görüyoruz. Tabii sperm sayıları çok azaldı. Yani son 50 yılda, 60 yılda inanılmaz bir düşüş gösterdi. Neye bağlı hocam bu? Şimdi bunların tabii çok farklı sebepleri var. Yani bir gıda terörü var zaten değil mi? Evet, onu yani biliyoruz. şimdi hepimizin bildiği nedenler var. Hava kirli, toprak kirli, su kirli, gıdalarda sıkıntı var. Paketli gıdalar. Evet, paketli gıdalar çok arttı. Teknoloji hayatımıza girdi. Telekomünikasyon dalgaları hayatımıza girdi. Şimdi biz Afrika'nın en ücra köşesinde köyde yaşayan bir insanla görüntülü görüşüyoruz. Şimdi bunların oluşabilmesi için çok güçlü dalgaların olması lazım ve bu dalgalar maalesef insan vücuduna zarar veriyor. Hem kanserde hem de diğer hastalıkların oluşmasında çok önemli rolü var. Dediğiniz gibi gıda terörü, sağlıklı bir gıda artık yok sanki. Markete gittiğimizde aldığımız her türlü gıdada, işte meyvede, sebzede, hocam. hormon, tarım ilacı, ette, tavukta, balıkta sıkıntılar var. Paketli ürünler, işlenmiş gıdaların çok fazla artması, donmuş gıdalara özellikle bir takım katkı maddelerinin konulması, konservede bozulmasın diye raf ömrü uzun gıdaların oluşmasında ilave edilen o toksik maddelerinin insan vücuduna girmesiyle çok fazla sıkıntılar ortaya çıktı. Stres faktörü Ebru Hanım. Hepimiz evden çıkarken stres yüklü bir top gibi çıkıyoruz artık sabahın köründe. Yani bir insan Gerçekten öyle hocam. sabaha neşeli başlamalı değil mi? Güler yüzle başlamalı. Ama işte çıkıyorsunuz, trafikte kalacağım, otobüsü kaçıracağım, işe nasıl gideceğim, mesaime nasıl gideceğim, iş yerine zor gideceğim, yapılacak işler, ekonomik sebepler, özel hayat, evlilik hayat. Yeterince var hani Evet. ama kendimizi yüksek tutmamız gerekiyor değil mi Yani hocam? sıkıntılı şeyler. Kötü beslenme ve obezite çok büyük rol oynuyor. Şu anda Türkiye bir numaraymış hocam. Evet, Avrupa'da özellikle şeker hastalığının görülme sıklığı çok arttı. Tütün ürünlerinin çok fazla kullanılması, kullanım yaşının aşağılara doğru çekilmesi Çok üzücü. çok üzücü. Yani bunları tabii engellemek de mümkün değil. Çünkü sosyal medya denilen bir canavar var hayatımızda. Her şeyimizi yönetiyor. İyi ya da kötü. Bilinçaltından Alırsanız götürüyor. iyi yönde ama kötü kullanırsanız da kötü yönde sizin hayatınızı darmadağın ediyor. Kötü alışkanlıkların elde edilmesi, yaşam şeklimize çok fazla müdahalesi oldu artık sosyal hayatın. Çok haklısınız. Hepimiz, sizler de rahatsızlık duyuyorsunuz, bizler de duyuyoruz. Saldırılar oluyor, insan hayatına, özeline olumsuz şeyler. O nedenle bu gibi sebeplerden dolayı biz 50-60 yıl önce erkek sperm sayısını Dünya Sağlık Örgütü'nün normlarında 50-60 milyonu normal olarak görürken
Şu anda Ebru Hanım biz yaptığımız incelemelerde ve Dünya Sağlık Örgütü 15 milyon sayıyı normal olarak kabul ediyor. Bakın bu kadar yıl içinde sayılar nereden nereye geldi? Şimdi ben bir 50 sene sonrasını, hani belki biz olmayacağız o yaşlarda ama 50 sene sonra bu 15 milyon sayının da ben aşağılara doğru düşeceğinden eminim. Şu anda 15 milyonu biz normal olarak kabul ederken o zaman belki de 12 milyon, 10 milyonlar normal kabul edilecek. Çünkü artık toksik bir ortamda yaşayan insan olarak değerlendirmek lazım. Nereye gidiyoruz hocam ya? Kötü, sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz Ebru Hanım. Yani siz de düşünün 30 sene önce neler yaşadık, neler yedik, neler yaptık, Doğru. hayatımızda olan güzellikler. Ama şu anda onlar hep hatıramızda kaldı. Gerçekten öyle. O hayatı, o çevreyi, o dostluğu, arkadaşlığı, o gıdaları, güzelliğini hiçbirini artık Özlüyoruz. bulamıyorsunuz. Bulamayacaksınız da 10 sene sonra da belki bu yılları biz bulamıyoruz diye konuşacağız. Ve bu kadar tabii toksik maddenin varlığında insan sağlığından bahsetmek mümkün değil olumlu şekilde. Yani niye erken yaşlarda kanser çok çıkıyor? Niye erken yaşlarda kısırlık çıkıyor? Çocuklar doğuştan kan kanseri doğuyorlar, lösemi doğuyorlar. Sıkıntılı hastalıklar çok fazla görülmeye başladı. Bu gibi toksik tabloların varlığında da üreme sistemi de bundan etkileniyor. Yani üreme sistemi de insan vücudunda işte kalp gibi, böbrek gibi, karaciğer gibi bir sistem. Hem erkekte sperm kalitesini bozuyor, kadın kısmında da birazdan konuşacağız. Orada da tabii ki yumurta kalitesini bozarak Bozuyor. bu kısırlık dediğimiz kabus çiftlerin baş belası haline geliyor. Evlendikten sonra tabii insanlar bir an önce biz yani Türk toplumu olarak biz evleniriz ve bir süre sonra anneler babalar ufaktan tatlı bir baskıya başlarlar. İşte ne zaman torun gelecek sorgulamaya başlarlar, tatlı bir baskı yaparlar. O nedenle bu çiftler üzerinde de eğer ki bir hamilelik gerçekleşmezse gerçekten çok ciddi bir psikolojik baskı oluşturuyor. Evet, Yani, soruyorlar şimdi değil mi aileler, aile büyükleri. tabii. Hem kız tarafı hem de erkek tarafı Soruyor. İşte hem damat Ne hem zaman, de gelin ne zaman? sorgulanmaya başlanıyor. Acaba bir sorun mu var, bir sıkıntı mı var diye. Ve bu da tabii çiftlerde baskıyı arttırıyor. Psikolojik faktörler ne dedik? Az önce psikolojik faktörlerin de çok büyük rolü var. Siz psikolojik stres altındasınız. Bir de üstüne bu bir faktör olarak bindiği zaman siz artık dibi buluyorsunuz ve ondan sonra da oradan çıkış arıyorsunuz. Ama maalesef dünyada da en zor tedavilerden bir tanesidir infertilite, yani kısırlık tedavisi. Evet. Kanser kadar zor. Net bir tedavisi de yok. Yani burada evet şu tedaviyi uygulayalım da bu iş %100 düzelsin diyebileceğiniz dünyanın en modern sağlık sistemine sahip ülkelerde bile bu tedavinin %100 olmadığını biz görüyoruz. Elimizde değişik tedavi seçenekleri var. Klasik olarak işte ürologların uyguladığı, kadın doğumcuların uyguladığı ve bitkisel tedavide, fitoterapide binlerce yıldır tüm dünyada biliyorsunuz kullanılıyor ve son yıllarda da artık insanlar daha doğal yaşam özlemiyle, daha doğal tedaviyle işte kılıkta, kıyafette, meyvede, sebzede, gıdalarda, çocuklarımıza bir şey alırken dikkat ediyoruz toksik maddeler içermesin, oyuncaklar sağlıklı olsun istiyoruz. Pazara gittiğimiz zaman gezen tavuk yumurtası arıyoruz, organik gıdaları bulmaya çalışıyoruz. Hepsinin altında vücudumuza toksik madde girmesin yatıyor. Doğru. Bunların uygulamasıyla da özellikle fitoterapi kür yaklaşımlarıyla da kısırlık vakalarında da olumlu, güzel sonuçlar elde ediliyor ve son yıllarda bizim bitki floramız inanılmaz geniş. Yani 3000'in üstünde bitki floramızda bitki var ve bunların büyük bir kısmı hala bilinmiyor Ebru Hanım. Yani şimdi siz bu bitkiyi bilmeniz için bir deneyiminizin olması lazım. Şimdi bu deneyimler de hep eski dönemlerden, işte annelerden, anneannelerden, babaannelerden geliyor. Şimdi köylerde 100 sene önce doktor yok, eczane yok. Ne yapıyordu insanlar? Doğadaki bir takım o etraftaki kökleri, yaprakları, çiçekleri, şeyleri alıp kullanıp değerlendiriyorlardı ve hangi hastalığa iyi geldiğini onlar bir deneyimle sabitliyorlardı. Kendi çocuklarına öğretiyorlardı ve bizim günümüze kadar gelen bir tedavi yaklaşımı oldu. Şimdi hepimiz grip olduğunda nane limon kaynatıyoruz. Ihlamur içiyoruz. Bu bir günde bulunmadı. Bu yüzlerce yıldır, belki binlerce yıldır yapılan deneyimlerle hepimiz şimdi şu anda bile kullanıyoruz. Kullanıyoruz tabii. Hasta Zencefili, olduğunuz zaman ıhlamuru, evet klasik. çocuğunuza nane limon yapıyorsunuz. Zencefil koyuyorsunuz, zerdeçal koyuyorsunuz. Niye? Bağışıklığı artsın diye. Evet, içinde kurkumin var zerdeçalın. İnanılmaz bir bağışıklık maddesi ve halkımız da artık bunlara çok alıştı. Artık gidip
klasik tedavilerin yerine bu bitkisel kürleri biliyorlar Tercih ki ediyoruz. vücuda zarar vermiyor. Hem kendimiz için hem annelerimiz babalarımız için hem de çocuklarımıza diyoruz ki kimyasal bir tedavi altında kimyasal ilaç almasınlar. Vücutlarına dokunmayacak bitkisel kürleri, bitkisel tedavileri alsınlar diyoruz. Çok doğru hocam. Çok teşekkürler hocam. Rica Her ederim. zaman bekleriz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri dönüyorum.